Şimdi. Evet arkadaşlar, Roberto Carlos'a direğe nasıl vurulur? İşte aynen böyle vurulur. Yani. Şu an istediğim kadar direğe vurabiliyorum. Dünyanın en güzel özelliği değil mi? Gerçekten bakın, direğe vuracağım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi direğe vurdum. Ve hiç oynamayayım açıyla. Bakalım. Bir de tekrardan aynı falsoyu verdim. Yani bir tık sağa çektiğim zaman kaleci kurtarıyor. Aynı şekilde vurduğum zaman, oyunun verdiği açıyla vurduğum zaman da direğe çarpıyor. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar, ben Arda. Bu videomda sizlere PES 2021'de free yöntemlerini, free atış şekillerini Roberto Carlos üzerinden göstereceğim. Çünkü Roberto Carlos en keyifli free atıcılarından birisi. Hem sert şutlar olsun hem dış falsoları olsun. Çok değerli. Şimdi bu açıdan, 25 metrelik bir açıdan, kapalı bir açıdan nasıl free atmamız gerektiğini göstereceğim ve birkaç açı daha var. Öncelikle sol analoğumu yukarı kaldırıyorum ve %30 kadar, %30-40 kadar dolduruyorum barı. Ardından da analoğu soldan yukarıdan sola doğru çekeceğim. Şöyle göstereyim. Birazcık çok oldu. Sol aşağı doğru çektim analoğu. Vuruşumu yaptım. Bu sefer kaleci kurtardı çünkü birazcık fazla vurdum topa. Şut olarak, kuvvet olarak. Yukarı kaldırdım. Birazcık dolduruyorum. Sol aşağı doğru çekiyorum analoğumu. Vururken de kareye basıyorum. Ve Roberto Carlos gerisini kendisi hallediyor zaten. Hemen şöyle bir daha gösteriyorum. %30 kadar doldurdum. Sol aşağı çektim. Vuruşumu yaptım. Kaleci genelde bu topu ya içeri alır ya tepki veremez. Şöyle bir daha göstereyim. Son kez de bu vuruşu deneyelim. Bu sefer olmadı. Bu sefer yeteri kadar falso verdiremedik. Bir kere daha atıyorum topu. Hiç açıyla oynamadan. Doldurdum %30'unu. Vururken de kareye basıyorum. Top kendisi yerden dönerek zaten kendisi hallediyor. Şöyle. Bu sefer olmadı. Neyse. Hemen diğer açımıza geçelim. Roberto Carlos'la güzel vuruşlar yapabileceğimiz ikinci açımız. Evet arkadaşlar. İkinci açımızdan bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Çok kapalı, çok dar bir açı, çok tehlikeli bir açı aslında gol olması için. Her seferinde gol olacak bir açı değil. Fakat yani üzerinde ustalaşmanız gerekiyor. Fakat şöyle bir uyarı yapayım. Önceki açı kadar garanti bir vuruş değil. Bu yüzden önemli maçlarda, kritik anlarda bu taraftan orta açmanız çok daha iyi olur açıkçası. Fakat birazcık artistik bir gol atayım veya kaydetmelik bir golüm olsun vesaire isteyen biriyseniz daha doğrusu tavsiye ederim. Onun için göstereceğim zaten. Çünkü gol olduğu zaman gerçekten çok güzel görünüyor. Maçta da görmek isteyeceğiniz tarzda bir gol. Hemen vuruşa şöyle geçelim. Nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Şöyle öncelikle iki barajı geçiyoruz zaten. Direğin sol köşesine nişan alıyorum. Manuel bir şekilde L2'ye basılı tutup yukarı doğru yön veriyorum. %30 kadar doldurduktan sonra analoğu sol aşağı çekiyorum. Şöyle gösterelim. İnşallah gol olur. Aynen böyle. Kaleci genellikle bu topu içeri alır veya tepki gösteremez. Şöyle bir kere daha aim'imi aldım. %30 doldurdum. Sol aşağı doğru çektim. Vuruşumu yaptım ama bu sefer de çok gitti. Falso almadı. Birazcık fazla sağa çekmişiz topu. Yani her seferinde gol olan bir pozisyon değil söylediğim üzere. Şöyle biraz fazla basmış olabilirim. Vuruşumu yapayım. Çok fazla falso verdirmesi lazım bu topun gol olması için. O yüzden birazcık daha kenara nişan aldım. Şöyle %30 doldurdum. Bu gol olabilir, evet. Yok, içeri almadı. Yani dediğim gibi 10 pozisyonun ikisi 3'ü anca gol olur bu pozisyonda. O yüzden her seferinde denenmesi gereken bir vuruş değil. Yani kaleci çoğunlukla çıkartıyor ama gol olduğu zaman da içeri alıyor zaten. Yani onu bir deneyelim. İkinci kez atmak istiyorum açıkçası bu golü. Şöyle deneyeyim. Aynen attık. Şöyle yapalım. Topun daha sert gitmesini istediğim için manuel vuruyorum buraya ve gol atıyorum. Ee, Vurduğum zaman tek yaptığım manuel bir şekilde vuruyorum. Çünkü kontrollü bir şekilde sert vurmasını istiyorum topa. %30 doldurup sol aşağı çekiyorum sol analoğumu. Böylece falsosunu verdiriyor. Direkten döndü, yoksa goldü.
Tabii böyle oyununuzun önünde kalma ihtimali de var. Kalecinin oraya sektirme ihtimali de var. Yani direğe çarpması da bir bakıma iyi bir şey aslında. Şöyle. Bu da gol olur umarım. Aynen öyle. Bu açıda bu kadardı. Çok güzel bir açı. Gol olduğu zaman çok güzel duruyor. Umarım güzel gösterebilmişimdir size. Şimdi de üçüncü açımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de üçüncü frikik açımızla beraberiz. Bu nokta zaten herkesin bildiği, herkesin buradan gol attığı bir nokta. Fakat şöyle ki biz burada artık zor köşeye vuracağız. Yani daha doğrusu boş köşeye vuracağız. İç plase atma zaten birçok kişinin yapabildiği bir şey. Yani böyle bir deneyim. Yani çoğu futbolcu iç plaseden atar. Yani ben şu an atamıyorum ama çoğu oyuncu atıyor. Ama online'da size ekstra bir kazanç sağlaması için şu an zor köşeye vuracağız. Çünkü bunun önce bir deneme yapmak istiyorum. Yani hala işe yarayıp yaramadığını görmek için. Şöyle bir deneme yapalım. Çok falso aldı. Çok gereksiz bir yerde falso aldı. O yüzden şöyle birazcık daha sola tutuyorum. Birazcık fazla basmış olabilirim. Bu sefer de kaleciye doğru falso aldı. Yani istediğim yerleri falso vermiyor şu an. Bir daha deneyeceğim şöyle. Kaleci hafif bize yakın. Şöyle vurdum. Bir deneyelim bakalım. Yok, kurtardı. Birazcık daha üzerinde oynamamız lazım. Şimdi buradaki püf noktamız birincisi manuel şut atıyoruz. İkincisi analoğu yukarı ve hafif sağ yapıyoruz. Yani çok minik sağa dokunduruyoruz analoğu. Ondan sonra vururken de tekrardan kareye basıyoruz ki tam tersi Roberto Carlos falso atsın. Yani pozisyonu harcasın. Şimdi bir daha deneyelim. Şöyle penaltı noktasının birazcık kenarına nişan aldım. Birazcık sağa çektim ama çok sağa döndürecek mi? Yok. Tam 90 attı. Harika. Şöyle bir tekrar göstermek istiyorum. Penaltı noktasının hafif kenarındayım. Tam olarak ona nişan almıyorum. Hafifçe soluna nişan alıyorum. Analoğu yukarı ve hafiften sağa nişan aldım. Birazını doldurdum. Vururken de kareye bastım. Ama işte tam terse falso atması çok can sıkıyor ya. O zaman şöyle bir deneyeyim. Şöyle bir deneme yapalım. Hafif buraya nişan alacağım. Evet, sola falso verdireceğim. Sert bir şutla. Bu sefer düz gitti. Allah'ın belası. Sen niye böyle oynuyorsun ya? Şöyle hafif doldurdum. Vururken de hadi be, ne güzel kurtardı. Şöyle doldurayım. Aynen öyle. Ee, Penaltı noktasının hafif kenarındayım. İleri doğru ittim anadolumu. %30 doldurdum. Vuruşumu yaptım. Tam 90'dan attım. Bir kere daha deniyorum. Şöyle deneyeceğim. Çok bastım. Gerçekten çok bastım. Biraz daha az bassam ama 90'a takıyordum. Hemen şöyle tam penaltı noktasından bir nişan alacağım bu sefer. Çok bastım. Ama gol olma ihtimali var. Tam da tam 90'a. Evet arkadaşlar, bu açı da bu kadardı. Çok güzel bir açı. Çok da güzel bir gol oluyor attığınız zaman. Ve kaleci kontrollerinde çok efektif. Yani benim attığım goller özellikle kaleci kontrolü olmayan goller olacağı için hani şöyle anlatayım. Kalecinin kontrol edilmediği zamanlarda da gol olduğu için tam anlamıyla %100 gol denebilecek bir durum. Bir de şimdi tam tersi bir açıdan diğer tarafa atmayı deneyelim. Şöyle bir açıdan deneyelim. Yine aynı tarz bir vuruş yapacağız. Şöyle bu sefer sağ alta çektim topu. O topu bu sefer de şey göstermedi. Tam vuruş anını göstermedi. Şöyle atalım. Gol mü lan o? Gol olup olmadığını bile görmedim ki. Şöyle denedim. Barajın hafifçe sağına nişan aldım. Aynı şekilde aynı işlemler manuel bir şekilde vuruyorum ve gol oluyor. Gol değil mi lan bu arada? Ben gol gördüm ama goldür herhalde ya.
Buradan da çok gözükmüyor ki. Şöyle. Bu çok oldu. Bu çok oldu. Direkten döndü. En azından önüme kaldı. Yine gol sonuçta. Online maç olsa goldü. Şimdi şöyle ki L2'ye basılı tutarken yukarı analoğu yapıyorum. Analoğu yukarı kaldırıyorum. %30 kadar doldurup R2'yi bırakıp sol aşağı doğru çekiyorum analoğumu. Yani normalde bu vuruşta kaleci içeri alıyor topu. Şöyle göstereyim. Tekrar bir deneme yapacağım. Yani bir kere daha deneyebilirim. Yani bu açı tabii yine aynı şekilde karşıda olduğu gibi çok zor bir açı. Şöyle deneyelim. Evet, tam kaleciyle direğin arasından. Bu açı yine tam ters tarafta attığım açının hemen hemen aynısı. 25 metreden kısa mesafeden bir açı. Üçlü barajın hemen kenarına nişana aldım. L2'ye basıp tutarken yukarı doğru kaldırıyorum sol analoğu. %30 bastıktan sonra da analoğu sol aşağı, pardon sağ aşağı çekiyorum. Falso ile beraber zaten kaleci topu içeri alıyor. Bu sefer olmadı ama bir daha deneyeceğim. Yani uygulanış şekli bu şekilde. Şöyle doldurdum. Sağ aşağı doğru analoğu çektim. Falso yönüne doğru, gerisini kaleci zaten hallediyor. Biraz daha sağa çekeceğiz ama. Birazcık daha sağa çekeceğiz. Şöyle falan. Aynen. Bu şekilde gol olur. Aynen öyle. Yani oyunun bize verdiği açının e, bir tık da şu kadar daha hani çok ufak bir dokunuş daha soluna geliyorum. Vuruşu yapıyorum. Kaleci zaten topu içeri alıyor. Evet bakalım nasıl bir atış yapmamız lazım. Şöyle hafiften bir sola falso verdireyim bakalım yanağlara bulabilecek miyim? Ve üst ağları buldum. Gayet iyi. Üst ağları buldum. Hop alışkanlık. Şöyle hafif sollu bir falso. Gitmedi bile lan. Bu sefer de falso vermedi. O zaman şöyle yapacağım. Madem düz gidiyorsun böyle yapınca o zaman böyle vuracağım ki düz gitsin. Mükemmel bir şut. Harbiden de yani düz gitmesinin yolunu buldum ya yanlışlıkla. Bir daha deneyeceğim. Bakalım işe yarıyor mu harbiden de. Harbiden de yarıyor lan valla. Bir bakalım ya. Şunun üzerine bir ustalaşayım. Gayet iyi. Şimdi şuraya tuttuktan sonra hafif sol yukarı yapıyorum. Yani garip bir şekilde Anadolu sol yukarı yapınca top düz gidiyor. Falso almıyor. Ama sağ yukarı yapınca her vuruşta farklı yere falso alıyor. Yani böyle bir şey mi var? Baksana dümdüz gidiyor ya. Ama sağ yukarı yapınca falso alıyor. Al bakın hafif aynı açının sağ yukarısını yapıyorum. Falso alacak şimdi. Bakın yani böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Sol yukarı yapınca dümdüz, sağ yukarı yapınca falso oluyor. Yani zaten ters falsosu olan bir adam yani yapabilir bu normalde de bunu. Dümdüz gidiyor ya. Tamam bu şekilde anlatacağım. Madem öyle dümdüz giderek bu golü dümdüz atacağız. Bu golü dümdüz atacağım. Tam kenarına tuttum. Sol kenara çektim. Sol yukarı çektim analoğu. Vurdum zıbandım. Yani abanacağım artık. Full abanarak atacağım bu golü. Tutuyorum buraya. Yan ağları nişan aldım. Olabildiğince en zor uzanabileceği yere. Ama bu sefer tam kenara gitti ya. Bu açıda çok sert bir top atacağım. Çok sert bir top atacağım. Kenara, en köşeye. Ve kaleci bu topu çıkartamayacak. Aynen öyle. Şöyle geldim. Yan ağlardayım. Vuruşumu yapıyorum. Ve gol atıyorum. Tam yan ağların nişan aldığınız zaman gol olabiliyor. Yani kaleci tepki veremeyebiliyor. Ama şöyle de bir durum var ki zaten bu açıda bu kadar yakınlıkta online'da çoğu rakibiniz kaleciyi kontrol edecektir. O yüzden zaten kaleci o köşeyi tutsa bile tahmin etse bile gol oluyorsa kaleciyi kontrol ettiğinde zaten gol olacaktır. O yüzden çok efektif bir vuruş. Çok efektif bir vuruş. Bunun içinde zaten tüm yöntemleri, tüm açıları
Yani hem buradan hem öbür tarafından dar açıdan ve çok daha dar açıdan nasıl vurabileceğimizi gösterdim. Yani bu açılardan birazcık gol atmak, 35'ten 40'tan gol atmak birazcık zor aslında. Ama şöyle de bir deneme yapabilirim. Yani gerçekten zor. Şöyle bir deneme yapayım. Ya, yanağlara kalıyor. Yani birazcık daha ustalık gerektiriyor aslında. Biraz da üzerine çalışmak gerekiyor. Ben bunun ikinci videosunu çekerim. Uzak mesafeler için olanını. Eğer ki ilk video beğenisini alırsa ben bunun ikinci videosunu çekerim. Daha uzak mesafeden atmak çünkü daha bir beceri istiyor. Şöyle ayakkabısını tutacağım. Ayakkabısından çünkü daha rahat gol olabilir. Direğe vurduk ya. Yani en azından nereye vuracağım biliyorum. Ayakkabısından nişan almam gerekiyor. Şöyle %40 kadar doldurdum. Falsoyu sol aşağı doğru verdim. Ve 90'da. Uhu, sonlara doğru döndü. Top buradan girer mi? Yok. Yani bu açıdan yine atmak bir nebze daha kolay. Ee, Sol falso verdirmek, ters falso verdirmek. Ama direği buluyor işte. Şanssızım ya, direği buluyor. Şöyle hiç oynamayayım açıyla bakalım. Bir de tekrardan aynı falsoyu verdim. Bakalım ben bu direği kaç defa vuracağım. Bir tık daha sağa çektim. Bakalım yine direği vuruyor muyum? Yok. Bu sefer vuramadım. Yani gerçekten şöyle bir daha deneyelim. Yok, bu sefer kaleci kurtardı. Yani bir tık sağa çektiğim zaman kaleci kurtarıyor. Aynı şekilde vurduğum zaman, oyunun verdiği açıyla vurduğum zaman da direğe çarpıyor. Gerçekten de şu an istediğim kadar direğe vurabiliyorum. Dünyanın en güzel özelliği değil mi? Gerçekten bakın direğe vuracağım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi direğe vurdum. Şimdi. Evet arkadaşlar, Roberto Carlos'a direğe nasıl vurulur? İşte aynen böyle vurulur. Yani bu açı direk açısı. Bu açıdan oyun size sadece direğe vurabilirsiniz diyor. Yani bu açıdan gol olmuyor. Bu açıdan sadece direğe vurabiliyorsun. Falsoyu atamadığı zaman kaleci tutuyor. E, Falsoyu atabildiği zaman direk. Direk. Evet arkadaşlar, direkten sonra bu açıyla nasıl gol atılır onu göstereceğim. Şimdi şöyle bir gösterelim. Bu açıda gol nasıl atılır? Aynen böyle atılır. Ama direkten atıyorum tabii yine. Evet, bir daha gösteriyorum. Şimdi şöyle vuralım. Şu şekilde. Yani direkt yine. Uf, gerçekten baydım. Direğe vurmaktan baydım artık. Yani bir kere daha bile direğe vurmak istemiyorum. Evet. Artık bir de böyle vurayım. Bu açıyla vurayım. Yeter. Yeter. Evet arkadaşlar, gösterebileceğim tüm açılar bunlardı. Yani benim bildiğim kadarıyla, oynadığım kadarıyla tüm açılar bunlardı. Roberto Carlos'la bu açılardan çok güzel frikik golleri atılabiliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.